Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir ürün tanıtım videosuyla karşınızdayım. Uzun zaman oldu aslında bu tür bir video çekmediğim. Sizler de bu tür videoları çok beğeniyorsunuz ve çok fazla yorum alıyorum bu konuda. Demek ki sizlerin de işine yarıyor. Ayrıca bu konu çok hoşuma gidiyor. Sizlere faydalı olabilmek, bu da benim için gerçekten çok önemli. Böyle bir rende makinesi aldım. Şimdi ben daha önce alır almaz çekmedim videoyu. Çünkü biraz deneyimlemek istedim açıkçası. Bunu da bir kaza geçirdikten sonra aslında alma kararı aldım. Rende yapmak, aslında çoğu kişi bence bu konudan korkuyor. Ben de bir defa işte parmağımı uçurdum maalesef. Çok ciddi bir şekilde. Ondan sonra böyle bir ürün almaya karar verdim. Tabii yine biraz araştırdım. Bunun tefal olanı da var. Ben aslında onu çok almak istedim ama fiyatı çok fazlaydı buna göre ve bunun da yorumları çok iyiydi. Beğenenler de çok fazlaydı. Ben de aslında bir şans vermek istedim. Hani bir deneyeyim dedim. Eğer işimi görmese daha ileride yine alabilirim diye aslında ilk önce bu ürüne başlamak istedim. Fiyatı uygun olduğu için ve tabii ki dediğim gibi yorumlarda çok iyi olduğu için memnuniyet yorumları çok fazlaydı. Ben birkaç ay önce aldım. Ben aldığımda fiyatı yaklaşık 700 TL'ydi. Şimdi 1200 TL civarı olmuş. Bu konuda da bilgi vereyim size. Çok fazla soru soruyorsunuz bununla ilgili. Aslında videolarda fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme de yapıyorum. Şimdi hemen ürünü göstereyim size. Merak edenleriniz olursa tabii ki, böyle bir ürün almak isteyen olursa içeriği nasıl diye. Zaten deneyeceğim birazdan. Nasıl doğradığını da göstereceğim sizlere. Şurada böyle bir hazne alanı var. Rende bıçaklarını koymak için. Aslında tefalın da böyle bir olayı var. Çok da pek bir farkı yok yani ondan da. Şöyle doğrayıcı diye geçiyor. Dilimleyici. Bunlar da rendeleyen başlıkları, rende yapan başlıkları. Kalın ve ince olmak üzere her bir çeşidine 2-2 verilmiş. Bu da dilimleyici, bu da dilimleyici. Biri kalın, biri ince dilimliyor yalnız. Bu da doğrayıcı. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi rendeleyebiliyorsunuz, dilimleyebiliyorsunuz. Kabak, havuç, patates, lahana, her şeyi, hatta fındık ve ceviz bile doğranabiliyormuş, rendelenebiliyormuş. Bu parçayla doğranabiliyormuş. Buna da baktım. Şöyle 5 parçadan oluşan bıçakları var. Başlatma düğmesi burada zaten. Buraya basarak çalıştırıyorsunuz. Şurada böyle bir iticisi var. Burası gövdesi zaten. Haznesi. Bu şekilde zaten biraz sonra rende yaparak da sizlere göstereceğim. Yalnız şöyle bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bence siz böyle bir şey yapmayın. Ben bir şekilde nasıl olmuşsa dikkatimden kaçarak bunu makineye atmışım ve metal kısmında hafif bir kararma olmuş. Bunlar da yok bakın. Bence atmayın siz makineye falan. Elinizde durulayıp yıkayın bence. Öyle bir şey yapmayın. Ben öyle bir hata yapmış bulunmuşum. Nasıl olmuş onun da farkında bile değilim. Şöyle bir kutusu var zaten. Kutunun içinde sadece şey çıkıyor. Böyle bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Onun bilgisini de vereyim. Bunun dışında fişin boyutunu göstereyim hemen. Şöyle kısa bir fiş ölçüsü var. Yaklaşık 90 santim kadar. Kullandığınız zaman sallanmıyor. O da çok önemli. Hemen altına bakmak istiyorum. Böyle bir plastik yerleri var. Böyle masaya yapışıyor biraz aslında. Çok da olmasa da, çünkü vakumlu değil. Ama plastik olduğu için masaya yapışıyor ya da tezgaha yapışıyor. Yani kullanırken sallama sıkıntısı yok. Şimdi hemen 2 tane havuç ben hazırladım. Onları rendeleyeceğim ve sizlere göstereceğim. Malzemeleri hazırladım. Havuçları getirdim gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl takılıyor onu da sizlere göstereceğim. 2 tane rendeleme başlığı var dediğim gibi. Biri kalın, biri ince olmak üzere. Ben bu havuçlarla kek yapacağım birazdan. Bu arada farklı bir videoda bu tarifi de izleyebilirsiniz. Hemen bir havuçlu, tarçınlı kek hazırlayacağım, cevizli. Onun için ince başlığı kullanacağım. Havucu kekte kullanacağım için ince başlığı kullanacağım. Takması çok pratik. Şu tarafını zaten böyle içine hafif bir bastırıyorsunuz ve itiyorsunuz. İterek, yani çevirerek itiyorsunuz. Daha doğrusu iterken çeviriyorsunuz. Evet. Bu kadar, çok basit. Hiç zorlayıcı değil. Hemen şimdi havucu buraya alıyorum. Şu aşamada itici kullanmayacağım. Şimdi itici kullanacağım artık.
Evet, gördüğünüz gibi rendeledi. Gayet güzel. Tabii birazcık zorlanıyor bu ufak başlı olduğu için. Şimdi hemen şunları böyle almak istiyorum. Gayet güzel rendeledi. Bakar mısınız? Tabii en önemlisi ne biliyor musunuz? Yani korkmadan kullanıyorsunuz. Ben diğer şekilde yani manuel olan rendeyi kullanırken inanılmaz korkuyorum. Çünkü mutlaka bir kazayla karşılaşırım. Bir kaza başıma gelir. Yani elimi bir şekilde parmağımı uçururum. Şöyle şu kısmını isterseniz iri başlıkta göstereyim. Onu da farklı. Bu kadar havuç bana yeter zaten. Şimdi bunu değiştireceğim. Hemen bunu da aslında görüntüde yapmak istiyorum. Hafif böyle çevirerek zaten çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunları boşaltıyorum. Hemen diğer başlığı takacağım. Daha iri olan başlığı takacağım. Bu kadar. Çok kolay takılıyor. Şunu alacağım. Ve iri başlığı da görmenizi istiyorum. Aslında ufak başlıkta bir parça daha bir zorlandı sanki. Ama tefali kullananlar da çok memnun. Yani eminim onda belki böyle sıkıntılar olmayacak. Tabii o kadar fiyat yani ödemek isterseniz onu da tercih edebilirsiniz. Ama iş görmesi açısından da derseniz valla gayet güzel bence. Şimdi ben bunu ayrı rendeleyeceğim. Bunu kekte kullanacağım için alacağım burada. Şunu şuraya rendeleyeceğim. Gördünüz mü? Bakın. Daha çabuk yaptı. Daha zorlanmadan aslında. Ve tabii ki daha iri oldu. İyi ki de aslında kek için küçük başlığı kullanmışım. Kekte bu kadar iri parça olmazdı. Yani salata için çok ideal bir boyut bence. Çok güzel. Ve çok hızlı da yaptı gördüğünüz gibi iri de. Tabii bu ufak başlıkta biraz zorlandı. Ama sonuç olarak rendeleyip verdi. Yani ben bu arada birkaç aydır da kullanıyorum. Bayağı bir 6-7 ay oldu aslında. Çok da yeni aldığım bir ürün de değil ama bir fırsat bulamıyordum. Sonunda fırsatı oluşturduk ve çekmiş bulundum. Şimdi başlığın nasıl çıktığını da sizlere göstermek istiyorum. Belki bunu merak edenleriniz olur ya da temizliğiyle alakalı. Şöyle tutup hafif çeviriyorsunuz. Şu şekilde ve çekiyorsunuz. Bu kadar kolay çıkıyor. Bugünkü videom buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız ayrıca çok sevinirim. Dediğim gibi yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.